Evet efendim, 8'de sağlığın bugünkü konuğu, hepinizin ekranlardan da yakından tanıdığı medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Böyle sizi ağırlamak, sık sık da ağırlamak ayrı bir güzellik benim için. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Sizi görmek de gayet güzel, çok mutlu oluyorum. Harikasınız hocam. Siz de harika bilgiler veriyorsunuz, faydalanıyoruz. Çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbet gerçekleştiriyoruz aslında burada da. Çok teşekkür ederim. Eminim ekran başındaki izleyicilerimizden bundan çok memnunlardır. Bugün ne konuşalım diye düşündüm. Biraz burun üstüne gidelim dedim. Evet. Ne dersiniz? Olur, çok da güzel olur. Çok sevdiğim uygulamalardan birisidir burun dolgusu. Ameliyatsız burun şekillendirme aslında. Bunun için farklı ufak tefek yöntemler var. Basit yöntemler, bir cerrahiye göre çok basit yöntemler ama sonuçlar bir o kadar da güzel gerçekten. Değil mi? Gerçekten öyle oluyor. Şimdi mesela cerrahi yapılması gereken, yani rinoplastiye gitmesi gereken burunlar çok ayrı burunlar. Tabii ama ki. Dolguyla ya da askıyla da böyle şekillendirilebilen ve gerçekten kişileri şaşırtan, öncesini sonrasını yan yana Kesinlikle. koyduğumuzda hani danışanlarda, hastalarda Allah'ım o benim eski burnum mu diyenler oluyor. Kendi eski Kesinlikle. burnunu kabul etmeyenler falan oluyor. Gerçekten de sonuçları çok başarılı oluyor. Kesinlikle. Birazcık hocam anlatalım mı? Burun dolgusu nedir? Uygulama nasıl gerçekleştirilir? Evet. Şimdi en çok duyduğumuz sorulardan birisi şudur: hocam acır mı, çok ağrı olur Evet. mu diye. Burun dolgusunda ciddi bir ağrı söz konusu değil. Zaten öncesinde bir lokal anestezi yapıyoruz. İşlem sırasında kullandığımız ürünler genellikle lokal anestezik içeriyorlar, dolgu ürünleri. Dolayısıyla kişide ciddi bir ağrı söz konusu olmuyor, kesinlikle olmuyor ve işlem çok da kısa sürebiliyor. Bunu yaparken seçici olmak lazım. Hangi buruna dolgu yapılır, hangisine yapılmaz? Hastanın beklentisi nelerdir? Öncelikle bunları bir netleştirmek lazım. Ondan sonra işleme geçilebilir. Fakat hastada eğer cerrahiye uygun bir burun varsa mümkün mertebe ondan uzak durmak lazım. Çünkü hasta tatmin olmuyorsa siz de mutlu olmazsınız. Kesinlikle. Hastalar mutlu, danışanlar mutlu, hekimler en mutlu değil mi hocam? Kesinlikle. Her zaman? Bizim yaptığımız bir sanattır aslında. Yani eserimizi ortaya koyduğumuz zaman Çok o eser ne kadar güzel olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz ve o kadar da takdir topluyoruz. Bunun da şöyle bir güzellik vardır. Hasta cerrahi olmak istemeyebiliyor çoğu zaman. Ufak bir deformasyonu vardır veya ufak bir kemeri vardır. Bazen gerçekten ciddi kemerlerde bile güzel sonuçlar elde ettiğimiz hastalarımız oluyor. Hastalara inandıramıyoruz. Yani hocam bu ameliyat mı? Benim arkadaşım yaptı ama nasıl yaptınız? Şeklinde, sadece dolguyla nasıl olur şeklinde çoğu zaman sorularla karşılaşabiliyoruz. Ama sonuçlar dediğim gibi bazen yani cerrahiye yakın çıkar diyebiliyorum yani. Harikasınız hocam. Tabii bunun bir ameliyat olmadığını altını çiziyoruz Tabii buradan ki, değil tabii mi? ki, kesinlikle. Dolgu ve askı uygulamalarıyla aslında gerçekten doğru bir burunsa ama tabii hani Tabii. cerrahi yapılmayacak ama dediğiniz gibi ufak deformasyonları veya büyük bir deformasyon da olsa dolguya ve askıya uygun bir burunsa şekil değiştirebiliyoruz diyebiliriz. Çok Değil mi güzel hocam? şekiller ortaya çıkarabiliyoruz. Harikasınız. Peki gelmek istiyorum. Kalıcılık tabii çok önemli bir konu. Uygulamanın kalıcılığı ne kadar? Burun dolgusunda biraz daha uzun süre kalabiliyoruz çünkü tamamen hareketsiz bir bölge. Evet. Hareketsiz bölgelerde dolgu daha uzun süre kalabiliyor ve kalıcılık süresi de daha uzun olduğu gibi orada doku yenilemesi yapma miktarı da daha fazla oluyor. Ne kadar fazla kalırsa oradaki doku yenilemesi de o kadar fazla oluyor. Daha güzel tarafı her yapıldığında burunda özellikle bu çok fark ediyor. İkinci sefer yapıldığında daha çok güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Üçüncüsünde yaptığında çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hastalar öncelikle ameliyatlık değilse burnu dolguya başvurabilir. Çok da güzel sonuçlar elde edilebilir. Kesinlikle ben de çok öneriyorum hocam. En azından bir görmüş oluruz değil mi? Kesinlikle. Yeni şeklini. Belki sonrasında cerrahi de yaptırabilir. Ama Aynen. hani dolgu ağrısız, acısız, son derece konforlu. Daha ekonomik, gayet değil de mi? güzel. Şekil değiştirmede de gayet başarılı sonuçlar elde edilebildiği için burun dolgularıyla bence mutlaka bir başvurmak ve deneyimlemek gerekiyor. Kesinlikle. Dediğiniz gibi kalıcılığı da aslında o kadar da kısa değil. Peki hocam uygulamadan sonra hastaların yapması gerekenlere gelelim birazcık Evet. da. Uygulama sırasında yani zaten dediğim gibi lokal bir anestezik kullandığımız için ciddi bir ağrı söz konusu değil. Sonrasında da 15 gün boyunca koruması gerekir hastanın. Ne yapması gerekir? Örneğin gözlük takmaması gerekiyor. Aşağı doğru temizlememesi gerekiyor. Özellikle yukarı doğru bir temizleme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. 15 gün boyunca sert müdahaleler mümkün mertebe olmamalı.
15 gün sonrasında genellikle hastalarımızı kontrole çağırıyoruz. Orada çoğu zaman bir şey yapmıyoruz aslında ama sadece dolguyu şekillendirmek için, sonuçta dolgu su tutan bir üründür. Hacim kazanan bir üründür. Bazen şekillendirmek için bir masaj gerekebiliyor, şekillendirme masajı. Onun dışında hastanın çok aman aman dikkat etmesi gereken bir şey söz konusu değil. Günlük hayatına işlem sonrasında hemen dönebiliyor. Şimdi burun dolgusunu ben tecrübe edinmiş biriyim. Benim burnum biraz küçük hocam. Ben de büyüsün diye yaptırıyorum. Evet, herkesin tersine. Herkes küçülsün diyor. Gerçekten öyle. Ben herkesin tersine. Evet. Ve gerçekten hani tecrübe edinmiş biri olarak ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istiyorum. Ağrısız, acısız ve son derece konforlu bir uygulamadır. Ve hani insan gerçekten de mutlu oluyor aslında Kesinlikle. burun dolgusu sonrasında. Peki istenilen görüntü ne zaman ortaya çıkıyor? Şimdi işlemden hemen sonra tabii ister istemez bir ödem meydana geliyor. Sonuçta Evet, bir işlem evet. yapıyoruz. 15 gün sonrasında oluşmaya başlıyor diyebilirim. Tabii işlemden hemen sonra da çok güzeldir. Çok çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Fakat o ödemler ortadan kalktığı zaman daha bir güzel oluyor. İlk 3 gün, 4 gün hep şunu derim hastalarıma. İlk 3-4 gün ödemimiz giderek artar. 4. günden sonra ödeminiz azalmaya başlar. Bu aslında 2. ve 3. günde olabiliyor. Kişiye göre değişebiliyor. Burnun işlem sırasında ne kadar uğraştığımız da, bunlar da ödemde çok büyük önem taşır. Kolay bir burun, kolay yapılmışsa ödemi daha az olur örneğin. Ama 15 günden sonra çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkar diyebiliriz. Peki medikal estetik uygulamalarının hani bir araya getirdiğimizde işte gözaltıdır, elmacıktır, nazolabiyerdir, jawline hattıdır, burun dolgusudur. Bu işlemler mesela burun dolgusuyla ben 2-3 tanesini birden yaptırmak istiyorum. Kombine tedavi protokolleri olarak bir arada yapılabilirler mi hocam? Benim çok ciddi çalışmalarım var bu konuyla alakalı. Tüm yüz restorasyonu diyorum ben onlara. Şakaktan tutun, çenenin ucuna kadar her noktaya müdahale edilebilir ve hepsini de aynı anda yapabiliyoruz. Yeter ki onun profilini çizebilmek lazım. Nasıl bir sonuç istediğimizi gerçekten bilmek lazım. Aksi takdirde o kadar çok noktaya müdahale ettiğimizde doğru noktalara veya doğru dozda, doğru miktarda uygulama yapmadığımızda evet kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Onun için bunu yapacak hekimin öncelikle bu konuda gerçekten ciddi bir tecrübeye sahip olması gerekir ki o zaman gerçekten güzel sonuçlar kombine olarak yapıldığında daha güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki mesela en fazla kaç cc enjekte yapmışsınızdır tüm yüze? Ben bunu merak ettim. Böyle var mı bir 20 cc? Bunu programdan sonra söyleyeyim mi? Mutlaka öğreneceğim bunu programdan sonra. Bunu programdan sizden. sonra söyleyeyim. Evet, programdan sonra söylesem daha iyi Şimdi de olur. hastalar biraz da şu konuda yanılıyor hocam. Bir çay kaşığı içi yağ bir cc Evet, dolgu. evet. İşte örnek veriyorum hani orta yüz veya işte bir yüz restorasyonda tam yüz değil de yine orta ve alt Tabii yüz ki. olsun. İşte bir 8-10 cc önerdiğimizde kocaman gözlerle karşılaşıyoruz. Allah'ım bu kadar mı durumum kötü diye. Şimdi Kesinlikle. bu durumun kötü olması değil. Kullanılan malzeme ile ilgili ve Evet. deformasyonla ilgili bir şey. Yani dolayısıyla 8-10 cc dediğimiz aslında 10 cc bile desek de 10 çay kaşığı içi. Burada Aynen. koskoca bir alan var yüz olarak Kesinlikle. bakıldığında. Onun için aslında hani bilinçli danışanı ben bu konuda çok seviyorum. Diğerleri böyle bir önce bir panikliyor. Tabii. İşte zannediyor ki işte sanatçılar biliyorsunuz bazıları yağ enjeksiyonuyla karıştırıyorlar aslında. Evet. Ben bunu çok söylüyorum. Yağ enjeksiyonları çok fazla şekil değiştirdiği için ya da biliyorsunuz sanatçılar yani her ay yeri geldiğinde 10 günde bir uygulama yaptırdıkları için onların bazılarının ifadeleri çok değişebiliyor. Danışanlar bundan korkuyor ama 8 cc'ler, 10 cc'ler, 12 cc'ler çok fazla dolgu değil efendim. Kesinlikle. Bazen hastalarımız şunu diyebiliyor bir de. Şu sanatçıya benzemem diye mi? Veya şu ünlüye benzemem diye mi? Ben de Çok. espri yapıyorum. Ya onlardaki yatırım çok daha fazla hocam. İsteseniz de o şekilde olmaz. Hakikaten öyle. Yani çünkü sanatçılarımız ekran önünde oldukları için çok da haklılar. Hani Kesinlikle. sadece medikal estetik değil, yüz germeleri var, germe üzerine Tabii ki, tabii ki. askıları var, Yani- cerrahi müdahaleleri var. Hani diyorum ki 10 cc ile 12 cc ile mümkün değil onları yani. Kesinlikle. Keşke benzenilebilse zaten ama öyle olmuyor Evet. açıkçası. Şimdi şöyle, dolgu miktarı olarak baktığımızda evet bir çay kaşığı kadar ama dolgu su tutan bir üründür. Evet. Yani su tuttuğu için daha sonra işlem sonrasında bir hacim kazanması söz konusu oluyor. Hani işlemi yaptığımız zaman verdiğimiz şekilde kalmıyor. Bu Tabii. çoğu zaman daha fazla hacim kazanıyor. Dolayısıyla hekim bunu yaptığı zaman bunu göz önünde bulundurmalı. Aksi takdirde 3 gün sonra ve 10 gün sonra
daha ciddi bir yüzde bir şişlikle hasta gelebiliyor. Ona dikkat etmek lazım, onu da tecrübe etmek gerekir. Bu tamamen tecrübeye dayalı bir durumdur. Bir de şöyle bir durum var, hastanın hazır olması gerekir. Tüm yüz restorasyonu dediğimiz zaman hastanın yüzünün her noktasına dokunmak demektir Evet. bu. Hasta buna kendini hazır hissetmeli özellikle. Niye? Hastanın doku kaybı vardır, elmacıkları yoktur, elmacık ortaya çıkacak, dudakları yoktur veya doku kayıpları vardır veya şekilsizliği, daha güzel dudaklar ortaya çıkacak, burun değişecek, çene değişecek, şakaklar değişecek. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda kişi kesinlikle buna evet ben bunları yapmak istiyorum. Çünkü bu kayıpları veya bu hastaya anlattığımız zaman evet bunları ben de görebiliyorum demesi gerekir ki çok daha güzel sonuçlar ve iki taraflı mutluluklar ortaya çıkabilsin. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Yine çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Hem bizimle hem ekran başındaki izleyicilerimizle. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, 8'de sağlığın bugünkü konu yine ekranlardan çok yakından tanıdığınız medikal estetik hekimi Yahya Yiğit'ti. Kendisi bize bugün burun dolgusu uygulaması kimlere yapılabilir? Bunlardan söz etti. Verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıkla ve güzellikle kalın.